Biz pek fazla ağaç hissiyatından uzaklaşmak istemedik. Bir, Yani oynayan insan, özür dilerim. Burada çünkü ben deklarasyon yapmam lazım. Yani ne dedin? Ağaç standartından fazla uzaklaşmayan bir konsepti uygulamak istedin ki bilardocu olarak söylüyorum. Evet. Çünkü arkadaşlar ağaç şafla oynayan insan o hissi hisseder. Şu parmaklarından şöyle göstereyim. Şurada ağaç kaydığında şunu hissedersiniz. Bu bilardocu için... Ama daha çok vuruş açısından söyledim. Şimdi Zonar'da ağaçtan çok fazla uzaklaşmak istemedik ama daha çok ses olarak uzaklaşmak istemedik. Bir de bana kalırsa ağacın en büyük avantajı oyunda, bir oyuncu olarak söylüyorum. Ve iyi ve kötü bir ıstaka da bana göre böyle ayrılır. Marka olarak ayrılmaz, onu söyleyeyim. İyi ve kötü ıstaka, o sen de oyuncusun, çok daha iyi bilirsin. Topa vurduğumuz zaman bir kere arka elimize bir vibrasyon hissetmeyeceğiz. Kesinlikle. Yani vibrasyon ses demek, ses vibrasyon demek. İşte o titreşimler de oyunun içerisinde ne kadar topa, arabada nasıl sürüş keyfi varsa bir kere sürüş keyfi iyi olacak. Yani. Şimdi Zonar'da bunu yakalamaya çalıştık. İşin teknik analizlerinde de dediğim gibi Murat Tüzül'le beraber çok uzun süreler çalıştık. İşte bir top nasıl gitmeli? Yani hangi vuruşlarda nasıl gitmeli diye. Ve bunu Zonar'da biz bunu bir araya getirdik. Aslında Zonar'ın hani dünyada lider şaft, karbon şaft olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Doğru tekniğe sahip 3 bant oyununda. Yani olması gerektiği gibi. Çok güçlü değil. Bence çok güçlü olmaması zaten. Yani çok güçlü yapmak karbonu çok... Zaten stabil tutuyor. Tabii karbon zaten çok güçlü bir materyal. Karbonu güçlü yapmak kolay. Evet. Ama önemli olan teknik yapmak. Teknik biraz zor karbonda. Çok üzerine yoğunlaştık. Şu anda da artık geldiğimiz noktada yani Zonar'ın bu kadar çok tutulmasının en büyük sebeplerinden bazen oyuncular beni arıyorlar. Yani ben keşke imkanı olsa da mesajları gösterebilsem. 800'lük oyuncuydum, 1.100 oynamaya başladım. Daha çok şunu da söylemek istiyorum. Amatör oyunculara, yani amatör dediğim benim anlayışım amatör olarak 0.9'un altı amatördür artık yani genel olarak. Yani. Tamam. Daha çok hitap ediyor. Niye? Doğru vurmasını sağlıyor. Çünkü kalınlıkla ilgili sorun olduğundan. Tabii yani şimdi doğru vurman lazım. Yani karbon ağaç gibi değil, toleresi çok az yani. Evet. Bir şekilde seni oyun içine alıyor seni. Tabii doğru oynatmaya. Doğru oynatmaya alıyor. Doğru oynat. Evet. Zonar'da aslında... Bu da zaten arkadaşlar yani önemli şey. Doğru oynamaya çalışıyoruz hepimiz. Tabii doğru oynamazsan karbonda işte var yani öyle örnekler de var. Var. Alıp alışamadım, işte ben tekrar ağaç almak istiyorum diyenler de var. Onları da yadırgamıyorum bu arada. Sakın yanlış anlaşılmasın yani. Evet. Biz çok da güzel ağaç şaflar da üretiyoruz. Evet. Ama işte karbon şafla oynamanın felsefesi şu. Yani hata payını çok az. Karbonu eğer düzgün alıştığınız zaman, Zonar'la iyi oynamaya başladığınız zaman Sizin oyununuzda böyle gerçek bir değişimi anlamışsınız. Hissediyorsunuz. Tabii, hissetmişim. Tabii, şimdi şöyle şaftın içerisinde de çok şeyler var mesela. Hani bir 11.8 şaftla 12 mm şaft birbirinden çok farklı şaftlar. İki ayrı dünya gibi tabii, değil mi? 69-71 bambaşka bir... 69-71 derken şeyden bahsediyor arkadaşlar. Pardon, tabii şaftın uzunluğundan Şaftın uzunluğundan bahsediyor. Mesela ben boyum uzun olduğu için 71 ile oynayabiliyorum. 69 olduğunda bana kısa geliyor. Yani onu ek olarak geçmek istedim. Tabii tecrübelerimden ve biz tabii birçok iyi oyuncu ıstakada yaptığımız için ıstaka ve şaft minimum kısalıkta olmalı. Yani oyuncuya göre. Yani oynayabileceğiniz en kısalıkta oynamalısınız.
Evet. Bunu sadece ben üretici ya da oyuncu olarak söylemiyorum. Yani bir bilirkişi kimliğiyle yani söylüyor. Bugün yani. dünyada bizden profesyonel oyuncular sponsor olduklarımızın istedikleri genelde minimum kısalıkta istiyorlar. Demek ki böyle bir ortak bir şey var. Yani. Var. Ama 11.8, 11.9, 12 milimetre çapta bir şafla diğer şaft arasında çok fark var. Karbonun diğer bir avantajı da şöyle. Mesela bizden iki şaft sipariş ediyorlar. Özellikleri birebir aynı yapıyoruz. Söylemek zorundayım, bekle. Diyor ki 2 tane şaft sipariş ediyorlar. İkisi de birebir aynı. Neden biliyor musunuz? Ben bir bilardocu, profesyonel bir bilardocu olarak söylüyorum. Bir şaftla oynadığınızda bir aksilikten dolayı o şaftın ucu çıktığında ya hatta bir bekleme süresini aldığınızda aksiliklerden dolayı öteki şaftla oynamak zorundasınız. Eğer birbirine uymuyorsa inanın aynı soğuk duş etkisi yaratıyor arkadaşlar. Yani o yüzden onu ek geçmek istedi. Eğer siz 2 şaft sipariş verdiğinizde ne anlama geliyor? Şu konuda rahat olabilirsiniz. İkisi de birebir aynı olacak. Doğru mu? Şimdi benim başıma gelen var mesela. Evet. 2 tane şaftımla ben 2 tane şaft yaptım kendim için. Evet. Yani normal sıradan 2 tane Evet, şaft evet, aldım yani. evet. Bir turnuvaya gitmiştim Dünya Kupası'na. Bir önceki maçta hangisini oynadım bulamadım. O kadar yani müthiş bir şey. Oynarken de anlayamadım. Müthiş bir şey, yani, Ben karbonun biraz daha ağaca göre avantajı o. Biraz daha sizi daha böyle standart hali. Evet, evet. Ya. Ama dediğim gibi iyi kötü ben avantajlarını söyleyebilirim. Dezavantajlarını söyleyebilirim. Ya. Dezavantajı bence siyah olması tabii yani. Biz şimdi bir projemiz daha var tabii üzerinde çalışıyoruz şu anda. Söyleyebilirsen söyle ya hatta. İnşallah böyle renkli biraz daha böyle ışığı yansıtıyor biliyorsunuz siyah şart. Evet. Yani oyuncuda bence en büyük dezavantajlarından bir tanesi yansıma yapması. Yansıma yapması. Onunla da ilgili bir çalışmamız var inşallah bu senenin sonunda. İnşallah. Emin olmamakla beraber belki daha erken tam testleri. Şu anda proje aşamasında diyelim. Test aşamasında. Yavaş yavaş testlerine başladık. Bir şaft üzerine daha çalışıyoruz. Hatta bir karbon ıstaka üzerine çalışıyoruz. Karbon ıstaka üzerine evet. çalışıyoruz. Karbon ıstaka. Evet. Epeydir çalışıyorum. Zannedersem bir firma hangi firma olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bilgim olsa söylerim arkadaşlar. Marco Zanetti oynamıştı galiba. Arkası karbon, önü karbon. Çok kısa bir süre oynadı evet. Çok kısa bir süre oynadı. Uzun yıllar önce oynadı. Öyle mi? Evet. Öyle hatırlıyorum ben yani. İşte o da o bambaşka bir şey mesela. O farklı, çok farklı bir şey. Mesela ben denedim, yapıp oynadığım için öyle biliyorum. Mi? Tabii. O mesela şafla, ağaç şafla, karbon şaf bir arasında bir fark var. Ağaç ıstakayla karbon ıstakasında çok daha büyük farklar var mesela. O bambaşka bir süreç mesela. Onda da acele etmek istemiyoruz. İstemiyorsun. Neden acele etmek istemiyoruz? Çünkü her şeyin geldiği en son nokta oynanabilirliği bizim için en önemli şey. Beni ilgilendiren bölümü orası yani. Benim için en önemli şey. Evet. Şunu elime aldığımda arkadaşlar ne hissettiğim benim için önemli. Yani onun için değil. Bizim teori olarak felsefemiz, ürünlerimizde şu. Özellikle ıstaka ve şaft konusunda. Biz ıstakayı satın alırken görüyoruz. Evet. Ama oynarken görmüyoruz. En önemli şey oynarken de hissediyoruz. İnanılmaz bir şey. Oynarken en iyi hissiyat olsun, en iyi tekniği nasıl verebiliriz oyuncuya? Nasıl bunları oyunla ve oyunun biliyorsun 3 bant oyunu da böyle zor bir oyun. İntensif oyun evet. Yani onunla beraber nasıl harmanlayabilirizin peşinde koşuyoruz. Evet. Sonrasında bizim için artık işte design o sonrasında geliyor. Istakada bir ürünlerde konstrüksiyon yapısı yani nasıl yapacağız bunu? Burada ürünü yaparken bunun oynanabilirliği en önemli şey bizde. Genelde odaklandığımız nokta bu. Daha sonrasında artık design kısmına geliyoruz yani. Karbon ıstakada da deneme aşamasındayız. Bakalım bir tarih veremiyorum. Tarih veremiyorsun. Tarih veremiyorum çünkü zaten ürettikten sonra en az bir 6 ay bu Zonar'daki gibi 1 yıl falan deneyeceğiz yani. Evet. Ama ben arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz çünkü bu videoyu şimdi 2 part halinde gireceğiz. 3. partta direktmen Mehmet Gören tarafından bütün fabrika A'dan Z'ye ıstaka üretimi ve gerçekten... Ufak sırlar hariç tabii. Ufak sırlar hariç. Sırlar. Ama size bir şey söyleyeyim o ahçılarda da var inanın ben. Yemek tarifi veriyor adam. Asıl püf noktayı söylemiyor. Ben şahidim bu işe. Hani bir türlü et yapmayı başaramıyorum mesela. Olmadı yani. Dene. Onu
Tam kıvamında yapamıyorum. O suyunu salıyor. Yine inşallah onu da öğreneceğim ama ıstaka yapmayı öğrenmek istemiyorum. Sadece oynamak istiyorum. Mehmet Gören, kardeş, biz seninle konuşmaya kalksak belki akşama kadar konuşabiliriz. Konuşacak çok konu var. Çok can alıcı bir soru alıp öyle kapatacağım. Okay. Şimdi bunu gerçekten sayfamda mesela baktığımda sayfamın %67 abonesi genç kesim. 14 ile 20 yaş arası. Sizi de seviyorum arkadaşlar. Gençler benim için çok önemli. 14-20 yaşında bilardo oynamaya başlayacak olan gençlere gerçekten gelecekle alakalı bir Mehmet Gören yorumu merak ediyorum. Bilardo ile hayatı bağdaştırsan nasıl bir onlara tavsiye edeyim? Tabii güzel bir şeydi. Bir abi tavsiyesi vermek istersin. Bana kalırsa birinci sırada eğitim yani. Ne güzel. Önce eğitimler yani. Evet. Bilardoyu tabii ki oynasınlar. Evet. Ama iki seçenek arasında kalmamaları lazım. Canım Her benim, zaman aynen eğitim öyle. yani. Evet. Önce eğitim. Zaten eğitim olduktan sonra kendi kendilerine, benim tavsiyeme gerek kalmadan kendileri doğru kararı Kendi yollarını bulacaklar. Tabii ki kendileri. Ama inan ben sana şunu söyleyeyim. Çok da seviyorlar. Bilardo oynamayı da istiyorlar. Yazıyorlar. Sizi Mehmet Gören'le tanıştırdım eninde sonunda. Arkadaşlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Mehmet Gören. Ben de bu arada herkese selamlarımı iletiyorum. Evet, şöyle yaparsan iyi olur. Ben de herkese saygı ve selamlar. Şöyle bakayım da teoriyi şöyle göstereyim yani. Gözünüze sokuyorum. Bizi tercih edenlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Sonuçta bizim bu noktaya gelmemizde en önemli müşterilerimiz yani. Öpüyorum. Sevgiler, selamlar. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.